Refleksoloji eğitimini neden almak istemiştin? Refleksolojiye olan ilgimden ve refleksolojinin gerçekten etkili bir bilim dalı diyebilir miyim bilmiyorum ama ben kendi adıma derim ama henüz şu anda öyle bir şey tescil edilmese de bence bir bilim. Böyle olduğuna inandığım için belki de refleksolojiyi hep çok sevmişimdir. Ve o yüzden de böyle iyi bir fırsat bulunca da Sinan Bey'le Türkiye'de olduğum süre içinde almak istedim. Normalde yurt dışında yaşıyorum ve Hı böyle bir hı. şansım var ama iyi ellerden. Şans ayrı bir şeydi benim için Türkiye'deki olduğum süre içinde. Öyle de bir fırsatım oldu. O yüzden almak istedim, evet, refleksoloji. Bana nasıl ulaştın? Sizin Instagram'daki yayınlarınızı gördüm tesadüfen. Ondan sonra hemen takip etmeye başladım. Çünkü çok şeydi, hem ifade etmeniz çok açık ve netti, hem farklıydı, hem de gerçekten o kısacık süreler içinde çok öğretici ve faydalıydı. E, O andan itibaren işte takip etmeye başladım. Biraz daha kimdir, nedir, ne yapar, kimdir bu Helen Moore falan'a gidip daha detaylı bilgi edindim. Ondan sonra da size ulaştım. Hı, ne güzel. İyi olmuş bu. İyi oldu, evet. Şimdi gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Ee, Eğitimde nasıl geçti bu eğitim? Ee, Daha biraz evvel belirttiğim gibi ben yurt dışında yaşadığım için 2 günlük bir sürem vardı. O 2 günlük süreye biraz kompakt bir eğitim, yoğun bir eğitim süreci sığdırdık. E, Yoğun, etkili ve çok öğretici idi. Öyle mi? Evet, İyi, çok sevindim. evet, evet. Daha Vallahi. öğrenecek çok şey olduğunu da gösteren bir eğitimdi. Hani refleksoloji bilmiyorum herkes ne kadar ne biliyor ama gerçekten çok bence detaylı, geniş, hani ne bir derya derler ya, ya öğrendikçe vay daha çok ne çok öğrenecek şey varmış. Vay ne kadar çok e, aslında zaman yatırımı yapmak gerekiyormuş. Daha böyle farkına vardım. Fakat bu 2 gün benim için şu anda e, faydalı olmaya yetebilecek bir süreçti benim kendim ve çevremdekiler için en azından. Hı. Başlamak Burada adına. öğrendiklerini hangi şehirde uygulayacaksın? Büyük bir ihtimalle şu an Antalya'dayım. Antalya'dan başlayıp alıp San Diego'ya yurt dışına götüreceğim. Sonra oradaki eş, dost, arkadaş ve sonra belki bunu daha profesyonel bir level'a taşıyacağım. En çok hangi rahatsızlıklara yönelik odaklanmayı düşünüyorsun? Ee, e, Şimdi benim en çok ilgimi çeken alan pelvic floor dediğimiz kısım. Neden? Çünkü yogada da ben bu alanla çok ilgileniyorum. Yoga eğitmeniyim aynı zamanda. E, Dolayısıyla pelvic floor yani her şeyin temeli olduğu için aynı zamanda zemin olduğu için benim görüşümle çok önemli. O yüzden de en çok o kısmına odaklıyım kendi adıma. Aynı zamanda da tabii eklemler hepimizde görülen, Hı hı. gerek workoutlar, spor olsun, gerek günlük yaşam tarzımız, yürüyüşümüz olsun, gerek işte ilerleyen yaş olsun, en çok üstünde bozulmalar olan ikinci kısımda jointler olduğu için bu eklemler falan, işte kalçadır falan o kısımlar. Bunun üstüne şimdi bir de gerçekten çok daha önemli olan intestine e, karın bölgesi, Varsa. bağırsaklarımız, evet. Yani bağırsakların rahatladığında, zihnin rahatladığında bedenin rahatlayan o zincir var ya, işte o yüzden Hı hı. çok önemli diye düşünüyorum. Sanırım benim için öncelik sırası bu olacak. Yani pelvic floor, jointler,
Jointlerle aslında şey kısmında, gut kısmında, bu intestine kısmında biraz hangisinin önüne geçer Hı. veya beraber de gidebilir. O kısmını göreceğim zaman içinde. Harika. Bu eğitim sadece refleksoloji bilgisi mi verdi sana? Hayır, refleksoloji değil. Refleksoloji ile beraber anatominin ötesinde psikoloji, yani her şeyin ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha ve bir tık ötesi, bir tık daha artırarak daha da gördüm. Yani biz sadece bedenimiz değiliz, sadece zihnimiz değiliz. Biz hepsiyiz. Hepsi de birbiriyle çok ilişkili. Ve bunlarla beraber de ruhsal, psikolojik aslında durumumuzun bunların hepsinin çatısını oluşturduğu, o çatının altında da her şeyin nasıl etkilendiğini, o tuğlaların, yani bu bedendeki tuğlaların nasıl oynadığını ileri geri gördüm. Vücudunda böyle sana hayranlık uyandıran bir şey gördün mü, fark ettin mi bu çalışmada? Ya vücudumda değil, vücudumun tamamı bence, yani bu varoluşu, bu bedenin hepsindeki o intelligence, o gerçekten dahi demek bile bence sanki kelimeyle yetersiz kalıyor. Yani onu görüyorsun. Nasıl bir mekanizma, nasıl bir makinayım ben sorusu böyle vav vav vavlarla gidiyor. Çok güzel. Evet. Ee, Başka böyle kafasında soru işaretleri olanlarla ilgili, yani bunlara yönelik söylemek istediğin, başka eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ee, Bence refleksolojiyi hiç denemeyen biri varsa ama doğru ellerden denemeli. Ben gerçekten çok tavsiye ederim Sinan Bey'in sayfasını. Neden? Dünyayı çok dolaşan biriyim. Refleksoloji taraftar, böyle çok da masaj yaptırmaktan hoşlanan ve gittiğim ülkelerde de muhakkak iyi yerler bulup masaj yaptıran biriyim ama hep refleksoloji yaptırıp sonra hani tüm beden falan filan gibi şeyleri yaptırmayı tercih ederim. Ettim daha doğrusu ama böylesini ilk defa yaptırdım. İlk defa böylesini yaşadım. Meğerse refleksolojiyi bildiğimi sanıyormuşum. Hangi ülkelere gitmiştin? Yani hangi ülkelerden aldın bunu? Tayland, Çin, Japonya, Hindistan, İrlanda, İngiltere, Fransa, aklıma gelmiyor nerede? Karayip Adaları'nda, Amerika'da, Meksika'da, yani nereye gittiysem bir refleksoloji, yani bir kahve içer gibi. Harika. Evet. Kendine şu anda ne derece güveniyorsun? Ve gidince bu konuyla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun? Yani kendine güven sanırım pratikle doğru orantılı olacak. E, Şu anda aldığım bilgileri hazmetmem gerekiyor. O hazmi de ancak pratiğimi artırarak olacağını biliyorum. E, Belirttiğim gibi başta da onu, şu anda işte bir süre daha buralardayım, Türkiye'deyim, Antalya'dayım. Eşten, dosttan, kardeşimden, anneciğimden, babacığımdan falan başlayarak bu pratiklerime başlayıp işte San Diego'da da devam edeceğim. Sanırım bununla birlikte de kendime güvenim de artacak. Yaptığım işin doğruluğunu aktarabildiğime dair güvenim artacak. Çünkü aldığım bilgiler çok iyi bilgiler. Ondan şüphe yok. Önemli olan benim şu anda bu bir aktarıcı olmam, doğru bir şekilde aktarıcı olmam. O da pratiğimle alakalı gelişecek. Çok güzel. Şeyle ilgili zaten özellikle üzerinde yoğunlaşmak istediğin konuları ile ilgili hani Science Direct'ten, PubMed'den falan makaleler okuyarak da orada vurgulanan yerleri, yani şu organla ilgilidir, bu sistemle ilgilidir gibi şeyleri direkt refleksolojiyle uygulayarak da
Artırabilir. Arttırabilirsin ama şey de yani bir taraftan hep o makaleleri eğer odaklanmak istediğin şeyler varsa onlar da o makaleleri okuman tabii ki Faydalı olacak mı? Bana muhakkak. destek Tabii olacak. ödev gibi yani eseyi hazırlar Hı gibi hı hı o hı. makaleleri iyi Hı hani hı. not alarak mı çalışıyorsun sadece okuyarak mı çalışıyorsun sana kalmış artık. Evet. O şekilde Evet. Hı hı. bir şey yedirirsin yani. Hı hı. Hı, güzel. Zorlandığın herhangi bir şey oldu mu? Teknikler yani parmaklarım biraz çok yoruldu çünkü alışık değiller. Belli başlı teknikler var uygulanması gereken uygulayıcıyı korumak adına. Çünkü bunu uzun süre yapmak zorunda kalabilirsiniz. Arka arkaya eğer bunu profesyonel anlamda düşünüyorsanız arka arkaya müşteriniz olabilir. Dolayısıyla bu teknikler çok önemli. Ki aynı kaliteyi devam ettirebilin bir sonraki müşterinizde de. Dolayısıyla evet parmaklarım bazı tekniklerde zorlandı. Beyin ve zihinsel faaliyetleri bu eğitim sırasında ne kadar faaldi, ne kadar devreye girdi? O 100% yani %100 Ha. kesinlikle yani şeysin full alert tamamen her şeyinle oradasın orada da olmak zorundasın zaten. Ben en azından öyle hissettim bilmiyorum. Evet. Hı hı. Ben çok mutlu oldum seninle tanıştığıma da. Ben de çok Sana memnun faydam oldum. olmasını da çok Yani çok böyle sevindim. bir şans için kendimi şimdi şanslı sayıyorum. Muhtemelen çok el bundan. Çok Eşim. duacı olacak herhalde. Umarım öyle olur. Elin hayır duasını alırız yani. Al hiç sevmez masajı. Masaj yapmayı da yaptırmayı da sevmez. Ama sanırım ayakları konusunda biraz şey olacak. Evet, Hani, masaj değil dersin zaten daha kolay evet olur senin masaj için. değil çünkü farklı daha bilimsel dediğim için kendisi de bilim adamı olduğu için ben buna o kapıdan girdiğimde eminim. Açsın sorsun istediğini. Evet yani memnun olacak. İyi. Evet Teşekkür ediyorum gerçekten. ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.